Yarasa olmak nasıl bir şeydir acaba? İlk bakışta basit gibi görünen bu soru, aslında felsefenin en derin gizemlerinden birine, zihin-beden sorununa açılan bir kapı. Hadi gelin bu felsefi yolculuğa birlikte çıkalım. Ama başlamadan önce bu tarz derinlemesine incelemeleri seviyorsanız, Kitap Felsefe kanalına abone olmayı düşünebilirsiniz. Şimdi zihin ve beden. Bu ikisi arasındaki ilişki ne? Yani bu soru yüzyıllardır hatta binlerce yıldır filozofların, bilim insanlarının kafasını kurcalıyor. Ama işin ilginç yanını biliyor musunuz? Tüm o fiziksel açıklamaları, beynin nasıl çalıştığını falan bir kenara koyduğumuzda geriye öyle bir şey kalıyor ki sanki çözmesi imkansız gibi. Nedir o? Bilincin ta kendisi. Yani o deneyim dediğimiz şey. İşte filozof Thomas Nagel tam da bu noktaya parmak basıyor. Diyor ki, zihin hakkında ortaya atacağın herhangi bir teori, deneyimin öznel karakterini açıklayabilmeli. Ne demek bu? Yani herhangi bir canlı olmanın nasıl bir his olduğu gerçeğini es geçemezsin. Şöyle düşünün, bir çikolatanın tadının neye benzediğini bilmek var, bir de o tadı oluşturan kimyasal bileşikleri, moleküler yapıyı bilmek var. İkisi apayrı şeyler değil mi? Peki, Nagel bu devasa bilinç muammasını çözmek için ne yapıyor? Kendimize, yani insanlara bakmıyor. Aynayı bir kenara bırakıp bambaşka bir dünyaya, bambaşka bir canlıya çeviriyor yüzünü. Öyle bir canlı seçiyor ki onun deneyim dünyası bizimkine hiç ama hiç benzemiyor. Ve işte o canlı yarasa. Nagel'in yarasayı seçmesi gerçekten basit ama bir o kadar da dahice bir hamle. Neden mi? Çünkü şundan eminiz, yarasaların da bir iç dünyası var. Onlar da bir şeyler deneyimliyor. Ama işte o ama çok önemli. Dünyayı algılama şekilleri bizim aklımızın, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacak kadar farklı. Düşünsenize be, yarasalar dünyayı nasıl algılıyor? Gözleriyle değil, sesleriyle. Yüksek frekanslı çığlıklar atıyorlar ve bu seslerin yankılarını dinleyerek etraflarında ne var ne yok anlıyorlar. Bir nevi sonar sistemiyle görüyorlar yani. Biz bunu bilimsel olarak tarif edebiliriz, evet, ama o deneyimin nasıl bir şey olduğunu gerçekten hayal edebilir miyiz? İşte bu çok zor. İşte tam da bu nokta bizi Nagel'ın argümanının tam kalbine götürüyor. Yani nesnel olarak bildiğimiz gerçekler ile öznel, kişisel gerçeklik arasındaki o devasal aşılamaz gibi görünen uçuruma. Şimdi bir deneyelim. Kendimizi bir yarasa gibi hayal etmeye çalışalım. İşte kanatlarım var, baş aşağı asılıyorum, etrafımdaki nesneleri sonar gibi bir şeyle algılıyorum. Ama durun bir dakika, bunu yaptığımızda ne yapmış oluyoruz? Aslında kendi zihnimizle bir yarasanın davranışlarını taklit etmenin nasıl bir his olacağını düşünüyoruz. Yani bu, bir insanın yarasa taklidi yapmasının nasıl bir şey olduğunu hayal etmekten öteye gitmiyor. Peki ya asıl soru, yarasanın kendisi için yarasa olmak nasıl bir şey? İşte Nagel'in dediği de bu. Bizim kendi zihinsel donanımımız bu soruyu cevaplamak için maalesef yeterli değil, sınırlarımız var. Bu ayrımı daha net görelim. Bir yanda yarasa hakkında bilebileceğimiz tüm nesnel, yani dışarıdan ölçülebilir gerçekler var. İşte beyninin nörofizyolojisi, sonar sisteminin fiziği, uçuş rotaları, neyle beslendiği, bunların hepsini bilimle ortaya koyabiliriz. Ama diğer yanda asla tam olarak erişemeyeceğimiz öznel gerçek var. Yani tüm bu biyolojik ve fiziksel süreçlerin yarasanın kendi bakış açısından nasıl bir his olduğu, o sonar algısının niteliği nasıl bir şey? İşte bu içsel deneyim, nesnel bilimin radarına bir türlü girmiyor. İşte bu durum, bilimin, bildiğimiz, alıştığımız çalışma yöntemine karşı çok temel bir meydan okuma aslında. Normalde bilim nasıl çalışır? Bir düşünelim. Genellikle daha nesnel bir anlayışa ulaşmak için işin içinden öznel bakış açısını çıkarmaya çalışır. Mesela şimşek örneği. İlk başta, gökyüzünde parlak bir ışık gördüm deriz. Bu bizim öznel deneyimimizdir. Bilim ne yapar? Bu kişisel bakış açısından uzaklaşır ve olayı atmosferdeki elektriksel bir deşarj olarak, yani herkesten bağımsız nesnel bir gerçek olarak tanımlar. Yani insan faktörünü, o bakış açısını denklemden çıkarır. Ama işte Nagel'ın o muhteşem tespiti geliyor. Ancak deneyimin kendisi bu kalıba uymuyor gibi görünüyor. Çünkü bilinç söz konusu olduğunda o bakış açısı dediğimiz şey olayı anlamak için kullandığımız bir mercek değil. Olayın ta kendisi. Deneyimin özü zaten o bakış açısı. O zaman şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Yarasa olma deneyimini anlamak için yarasanın o kendine özgü bakış açısını kaldırırsanız geriye ne kalır ki? Hiçbir şey.
Yani bilimin o standart nesnellik arayışı burada tam tersi bir etki yaratıyor. Açıklamaya çalıştığımız şeyin tam da özünü ortadan kaldırmış oluyoruz. Peki bu durumda ne yapacağız? Zihin-beden problemi tamamen çözümsüz mü? Umutsuz bir vaka mı? Nagel'e göre hayır. O bize hazır bir cevap vermiyor ama yepyeni bir yön, yeni bir düşünme biçimi öneriyor. Şunu netleştirelim. Nagel, zihin fiziksel bir şey değildir, tamamen ayrı bir tözdür demiyor. Asıl sorun fizikalizmin, yani her şeyin temelinde fiziksel süreçlerin yattığı fikrinin yanlış olması değil. Asıl sorun bizim şu anki kavramsal alet çantamızın bilincin o fiziksel süreçlerden nasıl doğduğunu anlamaya yetmemesi. Yani diyor ki sorun teoride değil, bizim o teoriyi anlayacak kavramlara henüz sahip olmamamızda. Hatta daha da ileri giderek, gelecekte ortaya çıkabilecek nesnel fenomenoloji adını verdiği spekülatif bir yöntemden bahsediyor. Bu nasıl bir şey olurdu? Şöyle düşünün, bilinçli bir deneyimin yapısal özelliklerini bizim hayal gücümüze ya da kendini onun yerine koyma çabamıza muhtaç olmadan tanımlayabilen bir dil. Tıpkı doğuştan görme engelli birine kırmızının ne olduğunu değil de kırmızı deneyiminin yapısının ne olduğunu anlatabilmek gibi. İnanılmaz bir fikir değil mi? Tabii ki bu şimdilik sadece bir fikir, bir spekülasyon ama geleceğin filozoflarına ve bilim insanlarına bırakılmış devasa bir meydan okuma aynı zamanda. İç dünyayı haritalayacak yepyeni kavramlar, belki de yepyeni bir dil bulma görevi. Ve bütün bu yolculuk bizi son ve belki de en sarsıcı soruya getiriyor. Eğer bir yarasanın iç dünyası bile bizim için bu kadar erişilmezse, her gün konuştuğumuz, yanımızda oturan başka bir insanın zihninden ne kadar emin olabiliriz? Onun deneyimlerinin sizinkilerle aynı olduğunu nereden biliyoruz? Nagel'ın yarasa örneği, bizi sadece başka zihinlerin gizemiyle değil, aslında kendi bilincimizin o akıl almaz derinliği ve tuhaflığıyla da yüzleşmeye itiyor. Ve bu, üzerinde düşünmeye gerçekten değer.